Hepinize merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sayı sistemleriyle alakalı örnek sorular çözeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuz işaretsiz ikilik sayı sisteminde 8 bitlik alanda aşağıdaki tam sayıları ifade ediniz. Bizden 8 bitlik bir alan istiyor. İlk önce çizelim 8 bitimizi. Buradaki olay nasıldı? Bütün bitlerin basamaksal değerleri vardı. 0. bitten 7. bite kadar. 7. bitimizin değeri 2 üzeri 7 idi. 0. bitimizin değeri de 2 üzeri 0'dı ve sırayla bu devam ediyordu. Şimdi 15 sayımızın 15'ten küçük en büyük bit değerine sahip bitimiz 2 üzeri 3'ten 8 oluyor. Çünkü 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 3 8. O yüzden 3. bitimizi birliyoruz. Kalanları sıfırlıyoruz. 3. bitimizi birledik. 8 değerini aldık. 15'ten çıkardığımız zaman 7 değeri kalıyor. 7 değerinde 3. bitten küçük en büyük bit olarak 2. bitte kullanabiliriz. Çünkü 2. bitin değeri 4. 4'ü de aldık. Kaldı elimizde 3. 3'ü de 1. bitimizi birleyip 2'yi buradan alırız. 0. bitimizi de birlediğimiz zaman 15 sayısının binary olarak yazılımı bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi 62'ye geçelim. İlk önce 8 bitimizi bir çizelim. 62'den küçük en değerli bitimiz 5. bitte 2 üzeri 5'ten 32 değerini alıyor. O yüzden 5. bitimizi birledik. 6. ve 7. bitlerimizi sıfırladık. 32 çıkardık. Elimizde kaldı 30. 30'dan küçük en değerli bitimiz 16. 32'den 16. O yüzden 4. bitimizi birliyoruz. 16 çıkardık. Kaldı 14. 14'ten küçük en değerli bitimiz 3. bit yani 8 değerini alıyor. 3. bitimizi de birledik. 8 çıkardık. Kaldı 6. 6'dan küçük en değerli bitimizin değeri 4. O da 2. biti birlemek demek. 2. bitimizi birledik. 4 çıkardık. Kaldı 2. 2 kaldığı için 1. bitimizi birliyoruz. 2 çıkarıyoruz. Elimizde 0 kalıyor. Son bitimizi de sıfırlıyoruz. Şimdi 129'a bakalım. Yine 8 bitlik alanımızı çizelim. Bu da 129'dan küçük en büyük değer 128. O yüzden 7. bitimizi birledik. Elimizde kaldı 1 değeri. Bir değerini de 0. bitimizi birleyerek elde edeceğiz. Evet, şimdiki sorumuz aşağıdaki sayıların ikiye tümleyenlerini yazınız. İlk olarak bunu 1'e tümleyip sonra 1 ekleyelim. Bunu da pratik yolla yapalım. Şimdi burada biliyorsunuz ikiye tümleyeni nasıl buluyorduk? İlk önce 1'e tümleyenini alıyorduk. 1'e tümleyende nasıldı? Bit değerlerini tersine almaktı. Sırasıyla tersine alıyorum. 1'e tümleme işlemini yaptık. Şimdi 2'ye tümleyenini bulmak için de bu sayıya 1 ekliyorduk. 1 ekledim. 1 daha 0, elde var 1. 1 elde var 1 olduğu için 0. Yine elde var 1. Yine ekledik. Yine elde var 1. 1'in üzerine yine 1 ekledik. Yine elde var 1. Eldeyi buraya koyduk. Kalanını da yazdık. 2'ye tümleyenimiz bu şekilde. Şimdi bunu da pratik yolla yapalım. Bunda yol nasıldı? İlk 1'i görene kadar aynısını yazıyorduk. Burada direkt 0. bitimizde 1'i yazdık. Kalanlarının tersini alıyoruz. Tersini aldığımızda 2'ye tümleme işlemimiz bitiyor. Sayının 2'ye tümleyen hali bu şekilde oluyor. Bunu isterseniz yine 1'e tümleyeni alıp 1 ekleyip siz de kendiniz aynı olduğunu görebilirsiniz. Evet, bu sorumuzda da işaretli ikilik sayı sisteminde 8 bitlik alanda ki tam sayıları ifade ediniz diyor. Şimdi burada işaretli sayı sistemlerindeyiz. Yine 8 bitlik alanımızı yazalım. İşaretli bitlerde biliyorsunuz pozitif olduğu zaman sayımız en değerli bitimizin değeri 0 oluyordu. Bir kere bu 0'ı yazıyoruz. Daha sonrasında 127 sayısını yine klasik ilk soruda yaptığımız gibi elde etmeye çalışacağız. 120 en değerli bitimiz burada 6. bitimiz. O yüzden bunu birliyoruz. 64. 127'den 64 çıktığı zaman 63 kaldı. Şimdi de 63'ten küçük en değerli bitimiz 32.
O yüzden onu da biliyoruz. 32 çıkardık. Kalan 31 oldu. 31'den küçük en değerli sayımız şu anda 16. O yüzden dördüncü biti 1 yapıyoruz. 16 çıkardık. Kaldı 15. 15 için de üçüncü biti birledik. 8 çıkardık. Kaldı 7. İkinci biti birledik. 4 çıkardık. Kaldı 3. 3 sayısında zaten son iki bitleri birledik. Şimdi eksi 80'e geçelim. Şimdi negatif sayılarda ne yapıyorduk? İlk olarak pozitifini bulup sonra ikiye tümleme işlemi yapıldığı zaman negatifini bulabiliyorduk. Şimdi ilk olarak bu sayının pozitifine bir bakalım. Şimdi pozitif olarak düşündüğümüz için ilk olarak en değerli bitimizi 0 alacağız. Daha sonrasında 80 sayısını elde etmeye çalışacağız. Bunun için de yine 64 6. biti birledik. Elimizde kaldı 16. 16'yı elde etmek için de 5. bitimizi sıfırladık. 4. bitimizi birledik. Kalanları sıfırlıyoruz. Artı 80 sayısını bu şekilde elde ediyoruz. Evet, artı 80'i yazdık. Şimdi de ikiye tümleme işlemi yapıp eksi 80'i elde edeceğiz. Ne demiştik bununla alakalı ikiye tümleme işleminde? İlk biri görene kadar sayıların aynısını yazıyorduk. Sayıların aynısını yazdık. Biri gördükten sonra tersini alıyorduk. Bu şekilde de tersini aldık ve eksi 80'i elde ettik. Şimdi de eksi 1'e geçelim. Eksi 1'i yazarken de yine biraz önce dediğimiz gibi artı 1'i yazacağız. Artı 1'i de yazacak olursak sadece 0. biti birleyeceğiz. Diğerleri 0 kalacak. 0. biti birledik. Şimdi ikiye tümleme işlemi gerçekleştireceğiz. Negatifini bulmak için 1'in aynısını yine yazıyoruz. Kalanların tersini alıyoruz. Ve işaretli tam sayı türlerde bütün bitlerin 1 olduğu durumda eksi 1 sayısını elde ediyoruz. Evet, şimdi de aşağıda onluk sayı sisteminde yazılmış tam sayıları 16'lık sayı sisteminde ifade edeceğiz. Burada ne yapıyorduk? Onluk sayı sisteminden diğer sayı sistemlerine geçerken onluk sayı sisteminde bulunan sayıyı o sisteme bölüyorduk ve kalan sayıyı o sayı sisteminde yazıp sonucu tekrar yine o sayı sistemine bölüyorduk. İlk olarak 180'i biz burada 16'lık sayı sisteminde çalışacağız. 180'i 16'ya böldüğümüz zaman sonucumuz 11 çıkıyor. Kalanımız ise 4 çıkıyor. Burada kalanımız 4 olduğu için 4'ü bir kere yazdık. Sonucumuz 11. 11'i tekrar 16'ya böleceğiz. Burada sonucumuz 0 çıktı. Kalanımız 11. 11'de heksadesimal sayı sisteminde B'ye denk geliyordu. 180'in heksadesimal olarak ifade edilmiş şekli B4 sayısı oluyor. 1024'e geçtiğimizde ise yine aynı şekilde 16'ya bölüyoruz. Sonucumuz 64 çıkıyor. Kalanımız 0 çıkıyor. 0'ı koyuyoruz. Daha sonrasında yine sonucu 16'ya böleceğiz. 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman sonucumuz 4 çıkıyor. Kalanımız 0 çıkıyor. 0'ı tekrar yazıyoruz. Sonucumuzu yine 16'ya böldüğümüz zaman da sonucumuz 0. Kalanımız 4 çıkıyor. 4'ü de tekrar yazıyoruz. Ve 1024 sayısının heksadesimal olarak yazım şekli bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, şimdi de boşluk doldurma sorularımız var. Bu işaretsiz ikilik sayı sistemi için aşağıdaki cümlelerdeki yerleri dolduracağız. 16 bitlik bir sayının en yüksek anlamlı biti sayının 15. bitidir. Çünkü ne demiştik? Bitler 0. bitten başlıyordu. 16 bitlik bir sayıda da 0'dan 15'e kadar bitler vardı. En yüksek anlamlı biti de 15. bit oluyor. 8 bitlik bir sayının en düşük anlamlı biti sayının 0. bitidir. Bu 16 bitlik bir sayıda olsaydı, farklı bitlik bir sayıda olsaydı en düşük anlamlı biti 0. bit olacaktı. 15 sayısının 1'e tümleyenini sormuş. Bunu da yine normal bir şekilde yazalım. 8 bitte nasıl yazarız bunu? Son 4 bitini birlediğimiz zaman 1 artı 2 3, 3 artı 4 7, 7 artı 8 15. 1'e tümleme işlemi nasıl yapılıyordu? Bitlerin tersini alıyorduk. Burada da bitlerin tersini aldığımız zaman sonucumuz bu şekilde çıkıyor. Evet, bu dersimiz bu kadardı. Sayı sistemleriyle alakalı çeşitli örnekler çözdük.
Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.